Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Dünkü büyük seçimin ardından biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine Türkiye olarak kilitlenmiş durumdayız. Bu durumda dolar ve altında neler olabilir sizlerle birlikte bunu bu videomuz içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle kapalı çarşıdaki son fiyatlamalar ve bankalar arasındaki kur arasındaki fiyatlamalar takibimizde olacak. 15 Mayıs 2023 saat 19.50 itibariyle kapalı çarşıda gram altın fiyatlarına baktığımız zaman 1372 lira alış, 1410 lirada satış fiyatı aralığında bir gram altın seyrediyoruz. Çeyrek altın fiyatları 2248, alış 2340 lirada satış fiyatından fiyatlanıyor. Yarım altın tarafına baktığımız zaman yarım altında ise 4509 lirayla 4680 lira alış satış fiyatları aralığında ilerleyen kapalı çarşı fiyatlarını görüyoruz. Dolar kuruna baktığımız zaman da arkadaşlar özellikle kapalı çarşı tarafında dolar kurunun bugün itibariyle 20 lira 78 kuruş fiyatlarındaki satış fiyatını görebiliyoruz. Burada gene alış fiyatının da 20 lira 47 kuruş civarlarından fiyatlandığı. Euro Türk lirasına baktığımız zaman 22 lira 14 kuruş alış, 22 lira 55 kuruş satış fiyatı. Sterline baktığımız zaman da arkadaşlar 25 alış fiyatı ve 25 lira 98 kuruş aralığından da satış fiyatında fiyatlandığını görüyoruz. Şimdi bankalar arası piyasaya baktığımız zaman makasların 1 liralar üzerinde olduğu, fakat ilerleyen günler içerisinde bu makas aralığının ben yavaş yavaş kapanacağını düşünen taraftayım. Hadi sizlerle birlikte bankalar arası kura da bir geçelim. Bankalar arası piyasada ve globalde baktığımız zaman arkadaşlar ons, yani dolar bazlı altını incelemekte fayda var. Dolar bazlı altın tarafına baktığımız zaman 2020 dolarlar seviyesinde bir ons altın bizleri karşılıyor. Burada 2000 dolar seviyesi bizler için önemli, kritik bir seviye olacak. Destek olarak da yakından takip edilmesi gereken bir seviye 2000 dolar. 2000 dolar üzerinde kalındıkça gördüğünüz gibi burada işaretlediğimiz trend çizgisi üzerinde hala da yükselişin devam edebileceğini ons altın tarafında söyleyebiliriz sevgili dostlarım. O yüzdendir bizler için şu trend çizgisi önemli. Ons altında bu trend çizgisi üzerinde bizler, yani 2000 dolar üzerinde seyrin devam ettiği her durumda yukarıdaki 2100 dolar fiyatlamasında hala da ons altın ben de varım der sevgili dostlarım. Burada büyük fiyatlamanın kırıldığı ve 2000 dolar seviyesinin burada da önemini hala daha koruduğu bir çanak oluşumumuz mevcut. Bu çanak üzerindeki her harekette bizler kısa fiyatlamalarda 2100 dolar seviyesini ons altın tarafında hala da takipte kalacağız. O yüzden önemli bir trend, önemli bir trendin üzerinde de hareketlerimiz hala da yukarı yönlü trendin bizlere devam ettiğini ve 2100 dolarlar seviyesini hedeflediğini burada göstermekte. Gram altın tarafına baktığımız zaman kapalı çarşı fiyatlarını sizlerle birlikte gördük. Şimdi bankalar arası piyasada makas aralıklarının oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da gram altın fiyatlarına bakalım. Hemen gram altındaki son durum. Evet, burada şimdi gram altın fiyatlarına baktığımız zaman bankalar arası piyasada 1276 Türk lirasından fiyatlanan bir gram altın karşımızda. Serbest piyasada baktığımız zaman ise arkadaşlar 1400 Türk liraları civarında fiyatlayan bir gram altın. Şimdi fiziki olarak elinde altın tutan sevgili dostlarımız daha şanslı bir konumda. Çünkü fiziki altınlarını daha yüksek fiyattan kapalı çarşı piyasası tarafında veya kuyumcular üzerinden bozdurabilme şansları mevcut. Fakat bankalar arası piyasada Forex, Viyop türü işlemlerde işlem açan sevgili dostlarımız için ise arkadaşlar buradaki kurlar maalesef ki baz alınmak zorunda. Buradaki makas aralıklarının yüksek olmasından kaynaklı olarak da sevgili dostlarımız maalesef ki al-sat olaylarına fazla giremiyorlar. Bu gibi durumlarda satış yapmak gerekli mi? Arkadaşlar bu türden banka makaslarının çok açık olduğu, fiyatlamaların belirgin olmayan piyasalar içerisindeki bu durumlar satış yapmak için uygun olmayacak durumlardır. Çünkü yakın zaman içerisinde yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla buradaki fiyatların kapalı çarşı fiyatlarıyla birbirini dengeleme olasılığı oldukça yüksektir. Özellikle seçim biliyorsunuz sürecinde 15 günlük artık bir süreç, 28 Mayıs günü seçimin tekrarı olacak. Bu arada geçecek süreç içerisinde yarış iyice kızışacaktır ve bu kızışma dolayısıyla arkadaşlar ve dolar endeksindeki, şimdi birazdan sizlerle birlikte oraya da bakacağız. Dolar endeksindeki hareketliliğin de yukarı yönlü ivmelenmesiyle birlikte gram altın tarafında sizler burada bankalar üzerinden işlem yapan sevgili dostlarımız da 1500 TL'ler civarındaki fiyatlamayı görebilirsiniz. O yüzden bu önümüzdeki
süreç içerisinde gerçekler biraz acı olacak. Daha sert geçeceğini düşündüğüm politik söylemlerin daha sert olacağını düşündüğüm ikinci tur seçimleri içerisinde belirsizliğin artmasıyla birlikte arkadaşlar gram altın tarafında 1500 Türk liralarına doğru giden bir süreç sizlerle birlikte yaşayacağız. Şimdi dolar endeksinde bazı seviyeler var. Bunları da burada sizlerle birlikte anlattığım zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Çünkü dolarda bir hareketlilik beklentimiz var. Bu hareket beklentimizden kaynaklı olarak da arkadaşlar sizlerle birlikte gram bazlı ürünlerde duran arkadaşların bir tık daha şanslı olabileceğini söylemiştik. Bakın gram altında sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir oluşumumuz mevcut ve bu oluşumda da 102 seviyesi bizler için önemli bir alan demiştik. 102 puan seviyesi dolar endeksinde neden önemli? Bakın şuradaki çizmiş olduğumuz kanalın üst bandı. Yani burada kapanışların devam etmesi, dolar endeksinde 102 puan seviyesindeki kapanışların devam etmesi buradaki hareketliliği bir anda bakın şu seviyeye kadar tam 107 puan seviyesine kadar dolar endeksinde tekrardan yukarıya götürebilir. Tabii böyle bir hareketliliğin yaşanabilmesi için dolar endeksinde ne gerekli, ne türden bir haberler gerekli? Onun için de ABD'nin temerrüte düşmemesi gerekli arkadaşlar. Ve ABD tarafından gelecek bütçeye ek ödeme onaylanır ise arkadaşlar buradaki hareketliliği sizlerle birlikte izleyebiliriz. Ve bu da dolarda özellikle sert bir fiyatlama hareketliliğini beraberinde getirebilir. O yüzden dolar endeksi önemli. 102 puanı dikkatli bir şekilde dolar endeksinde takip edeceğiz. Dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman buradaki hareketlilik bakın seçim gecesi olan hareketlilik tekrardan Merkez Bankası'nın devrede olduğunu bize şuradaki mum hareketiyle birlikte gösteriyor. Burada 19 lira 80 kuruş civarına doğru bir hareketlenme bankalar arası piyasada yaşanmış. 19.25 seviyesine kadar da bir aşağı yönlü dolar satışı gerçekleşmiş sevgili dostlarım gördüğünüz gibi. Fakat buradan tekrardan bir toparlanma ve 19 lira 40 kuruş seviyelerinde bir dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Serbest piyasa tarafına baktığımız zaman orada da kapalı çarşıdaki fiyatları sizlerle birlikte baktık. Orada zaten 21 liralar fiyatlanıyor ve bu 21 liralar civarının kapalı çarşı tarafında fiyatlanması bizlere önümüzdeki günlerde bankalar arası kurda da 21 liralar seviyesine doğru tekrardan bir hareketlenme sürecinin yaşanabileceğini gösteriyor. Zaten 19 lira 50 kuruş özellikle benim için önemli bir seviye. Takip etmemiz gereken bir seviye demiştim ve 19 lira 50 kuruş üzerinde bizler kapanışlar görmeye başladık. 19.50 üzerinde her kalışı buradaki agresif hareketleri hızlandıracaktır ve ben ilk etapta bankalar arası piyasada da 21 TL'lerin dolar Türk lirasında görüleceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Sizler de bu seviyeyi takipte kalın. Buradaki hareketlenmelerin daha sonra dolar Türk lirasında 24 TL'ler civarına doğru bu hareketliliği devam ettireceğini düşünüyorum. İşte o yüzden dolar kurundaki bu hareketlilik arkadaşlar gram bazlı altın tarafında da yukarı yönlü hareketliliği tetikleyecektir. Artık Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki yumuşak geçen seçim sürecinin de bu ikinci tur seçim süreci içerisinde daha hızlı bir şekilde, daha sert bir şekilde ve söylemlerin sertleşebileceği bir şekilde devam edeceğini düşünen taraftayım. Bu yüzden de dolar kurunda yukarı yönlü sert hareketler beklentilerim dahilinde. Tabi burada verdiğimiz hiçbir tavsiye yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı sevgili dostlarım. Bunlar sadece benim kişisel öngörülerimdir. Bunlar size zarar verebileceği gibi kar etmenizi de sağlayabilir. Bunları iki yönlü kendi zihninizde tartmanız ve buna göre bir karar vermeniz tamamen size kalmış bir durumdur. Fakat dediğim gibi her zaman gerçekler acıdır. Bizler cari açık tarafına özellikle baktığımız zaman cari açıktaki aylık gelen cari dengedeki bozulmanın dolara olan ihtiyacı ne kadar fazla arttırabileceğini söylüyorduk. Bu da son gelen cari açıklarla birlikte yıllık cari açık dengesine baktığımız zaman oldukça artmış. Dış borç dengesine baktığımız zaman oldukça yükselmiş bir dış borç dengesi. CDS'lerdeki yukarı yönlü hareketin tekrardan yukarı yönlü ivmelenmesi ve dolar endeksindeki hareketlilikte bizleri dolar kurunda maalesef ki zorlayacak gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Ve yönün dolar Türk lirasında 24 TL'ler civarına doğru hareketini devam ettireceğini, altın tarafında da 1500 TL civarına doğru bu hareketliliğin devam edeceğini maalesef ki düşünüyorum. Gönül ister ki her zaman için fiyatların bir sabit denge içerisine oturması, piyasanın sabit bir denge içerisine oturması
Çünkü hepimiz bu enflasyonist baskılardan yılmış durumdayız. Bu dengenin bir an önce kurulması gerekliliğini düşünen taraftayım. Fakat baktığımız zaman böyle bir gelişme henüz görülmüş değil. Trend olarak yöne baktığınız zaman gayet yukarı yönlü trendin hala da devam etmesi bizlere kurlarda hala da yukarı yönlü beklentinin devam ettiğini de gösteriyor sevgili dostlarım. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gerçekler her zaman acıdır diye de belirtelim. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza like atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.